Abi herkese merhaba. Ben direkt olarak konuya gireyim. Konumuz, biz Nepal'de 3 aydır, yaklaşık 3 aydır kaçak kalıyoruz. Yani nasıl oluyor? Korona sebebiyle Nepal karantinaya alındı biliyorsunuz. Fakat bu biz dağdaykendi. Biz dağdan indik, burada kaldık birkaç ay. O dönem bizim vizemiz bitti. Biz tabii gideceğiz buradan diye vizemizi ona göre almıştık. Vizemiz bitti. Sonra ne yapacağız, ne edeceğiz derken bize dediler ki bekleyin. Biz de umursamadık, bekledik. Yaklaşık 3 ay oldu ve 3 aydır. Bugün 16 Haziran bu arada. Ve bugün dediler ki gelin konsolosluğa, işleminizi yapalım. Fakat ortalıkta bir efsane dönüyor. Bu 3 ayın içerisinde kaçağa düştüğümüz için fazladan ücret ödeyeceğimizi söylediler. Mesela atıyorum normalde 3 aylık vize ücreti $270 tutuyor burada. Aylık uzatırsan aylığı $90 denk geliyor. Günlüğü $3. Şu an 2020 kurallarına göre. Uzatırsan 3 aylık $270 geliyor. Fakat ekstra kaçağa düştüğümüz için, uzatmadığımız için bize dediler ki günlüğü $5 olacak. O da $500 falan geçiyor. Nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz derken dedik biz gidelim konsoloslukla konuşalım. Şimdi çıkacağız, konsolosluğa gideceğiz. Pasaportumu da göstereyim size. Abi şimdi 2 tane şu kağıttan var. İlk Nepal'e geldiğim zaman ben 15 günlük bir almıştım vize. Hindistan'a geçeceğim diye. Hiç Himalaya fikri falan yoktu aklımda. Ortalık karışınca Nepal'de kaldık. O dönem işte uzattık. Bir ay daha kalırız. Dağdan sonra kaçarız diye. Bir ay uzattık. Bu bir ay ücret $90. Biz bunu ödedik. Son tarihi de 8 Nisan demiş. 8 Nisan'a kadar biz dağdaydık. Tam dağdan ineceğimiz zaman o dönem vizemiz bitti. Biz inip dağdan uzatacaktık tekrardan. Gidemeyiz diye. Vizemiz bitti. Karantinaya girdik. Her yer kapandı. Dediler ki uzatırsınız. Gün geldi çattı. Şimdi gideceğiz bakalım ne olacak. Çıkalım yola. Konsolosluk buradan 3.5 kilometre. Araç falan yok hiçbir şekilde. Taksi kiralayamıyorsun. Yürümekten başka hiçbir çaremiz yok. Yürüyeceğiz. O kadar parayı da verebilir miyiz bilmiyoruz. Şu an için yani o parayı veremeyiz. Ki ATM'den para çekme maksimum $200. Yani biz 2 kişiyiz zaten. Para çek 3 günde falan çekip anca verebiliriz. Ve bize dediler, bir hafta süreniz var falan dediler. Yani bir hafta için uzatmadınız. İyice kaçağa gelecek. Yaptırımı daha fazla artacak falan. Böyle. Gidelim, yolda anlatırım biraz daha. So what do you think about embassy? They're motherfucker. Really? Yeah. I think, in my experience, the Nepali government is more sucks than all of government in the world. If this situation also correct for me to, yeah. I mean, if they excuse more money, extra charge. Because they block all of the airplane after May 10, and after then there's some agency flight. They arrange the agency flight. Rescue flight. Yeah, rescue flight. But 6 June, they also all block the rescue flight too, agency flight too. After that, 1 week later, they come to the immigration office to pay the rent fee, and they also say if you can go out from Nepal June 29, you don't need to pay. But so they say international airports is gonna be open on July 5th. It means nobody can expect. They block all airports. They just want to tourists that stay in the Nepal. They excuse money. After that, they let them go. Doğru. They're really stupid. They really just don't have brain. Okay. So do you have money? No, it's so expensive, yeah. And also they make Nepal 2020 tourist year. And after that they make so many advertisements. 2020 BBC Nepal, blah blah, yeah, this kind of things. But after that they directly increased the visa fee. It was $2 per day, but after that it became $3 per day. Visit Nepal. So if you're researching in the Google, visit Nepal 2020, most of the article is about how Nepal government is motherfucker. They excuse more money from also still now if you research charge a day, yeah, it looks $2. But it's $3. We extend visa already. Böyle abi. Adamlar reklam yapmış 2020 gezi yılı olacak diye. Korona yılı oldu. Bütün reklamlar çöp oldu. Bütün paraları da boşa gitti. Şu panolar asmışlar. Böyle fileli mileli şaşalı bir şeyler asmışlar sağa sola. 2020 Nepal ziyaret edin falan. Hepsi patladı. Direkt korona gelir gelmez vize uzatma parasını 2'den 3'e çıkarttılar. $3. Normalde $2'dan biz de $60 diye hesap ediyorduk. Bir baktık $90 oldu. Yaptıkları şey de şunlar. Böyle 2020 Nepal Lifetime Experience falan yazmış. Bir sürü böyle şunlar bunlar hepsi. Gidelim biraz da anlatayım. Bu arada tam altını çizeyim ben de. O konuyu söylemedim. Millete dediler ki kuralı ben okudum yani. Kaçtı? 27 mi 28 mi ne? Hazirana kadar ülkeden çıkan, yani bir hafta içinde ülkeden çıkan herkese ödemeyeceksin diyor. Yani 3 ay burada mı kaldın? Korona yüzünden. Bir hafta içinde çıkarsan ülkeden ödemeyeceksin bu parayı. Ama sorun şu. Adamlar havalimanını
yani Katmandu'daki havalimanı, uluslararası havalimanını Temmuz'da açıyor. Temmuz'un ilk haftası dediler. Milletten Haziran'da gitmesini bekliyor. Yani kimse gidemeyecek. Herkes o parayı ödemek zorunda kalacak. Ödemezsen de her gün 5 dolar 5 dolar 5 dolar diye binecek. Bu hafta gelin işte, dün aradık, gelin diyorlar. Bilgi de vermiyorlar. Sadece gelin diyorlar. Problem şu, yani deselerdi ki bana 3 dolar, ben ona hazırdım zaten. Günlük 3 dolar uzatmış gibi kalacaksın. 3 ay işte 270 dolar falan olacak. Ben ona razıydım. Ben ona tamam dedim. Üstüne dün şey çıktı. 5 dolar olacak günlük dedi. Kaçağa düştüğünüz için. Önceden uzatmadığınız için. Ulan ben ne bileyim, kapattınız bir anda konsolosluğu. Gidemedik yani, açık olsa giderdik, yürüdük. Bak şimdi de yürüyoruz, o zaman da yürüdük. Öyle oldu. Dün işte bir tane Hong Konglu kız vardı. Önceki videolarda görmüşsünüzdür. Hong Konglu kız gitti. Dün açılmıştı bu konsolosluk işleri. Dün o gitti. Dedi ki para falan istemediler dedi. Bedava. Allah Allah falan araştırıyoruz. Her yerde para. Bütün turistler falan para istiyorlar falan yazmış yani. Düşünüyorum ulan kim gitti? Arıyoruz, bilgi de vermiyorlar. Sonra bu Koreliler şey demeye başladı. O Çinli diye geçiyor ya dedi. Hong Kong Çin sayılıyor yani. Konsoloslukları falan yok Hong Kong'un. Hong Kong dışında. Bayağı Çin konsolosluğuyla irtibata geçip öyle işlerini götürüyorlar. Kız dedi ben ödemedim dedi. Nasıl oluyor dedik yani. Çinliler ödemiyormuş dedi. Nasıl, ne alaka dedik. Nepal ile Çin'in özel ilişkisi varmış. Daha doğrusu Nepal sömürge abi, ne Çin sömürgesi. Açık ve net yani. Tibet tarafında zaten sınırı var Nepal'e. Adamlar hatta Everest'e falan bakınca haritada yarıdan bölünmüş. Hatta Nepal'de diye geçiyor. Hatta Everest'in bir kısmını Tibet tarafından da ziyaret edebiliyorsunuz. Ama Çin'in haritasında Everest bölgesi Çin diye geçiyor. Hatta geçtiğimiz hafta Hindistan Nepal'den ufak bir toprak parçası aldı abi. Biz onunla konuştuğumuz zaman bu Nepal'deki son anılarımız falan diyoruz. Yani böyle giderse Nepal'i, Hindistan, Çin parçalar, Nepal diye bir ülke kalmaz dedik. Umarım öyle olmaz. Bakalım işte ne çıkacak biz de bilmiyoruz. Herkes bir söylüyor. Ödeyeceğiz mi, ödemeyeceğiz mi, bedava mı olacak, pahalı mı olacak, fazla mı ödeyeceğiz? Gidip birlikte öğrenelim. Bu arada karantina açıldı Nepal'de. Dün açıldı işte. Birlikte şey de açıldı. Konsolosluk da açıldı. 3 ay sonra böyle mağazalar falan herkes açtı. Tabii kimisi turist kalmadığı için artık böyle kapalı. Turist de yani var aslında, bayağı var. Yani böyle Pokhara'da gördüğüm 100-200 tane farklı insan var yani turist. Almanı, İtalyanı, Avrupalısı. İtalyan çok. Dönmek istemiyorlar koronadan dolayı sanırım. Neyse şeye değinecektim. Hindistan'da da böyle kalanlar çoktu. Mesela bizim Türk arkadaşlar belki görmüşsünüzdür. Onlar falan da kaldı. Hiç böyle bir problem olmadı. Hindistan direkt dedi ki burada tıkılıp kalan turistler hiçbir şekilde ödeme yapmayacak. Gidene kadar bedava dedi yani. Adamlar hiçbir şey ödemeden kaldı. Nepal'de de biz öyle düşünüyorduk. Hatta açıklama da yaptılar ücretsiz olacak falan diye. Kore konsolosluğu falan da bilgi vermiş hatta. Ücretsiz, merak etmeyin diye. Nepal bir anda para istemeye başladı. İşin garip yanı zaten buradan gidemeyen turistin %95'i para sıkıntısı çekiyor. Yani adamları görüyorum, noodle falan yiyor sürekli. Biz yine şanslıyız, ucuz şeyler bulduk Kore şeyinde. Nepalliler insafsız, adam 5 dolar oda istiyor. 5 dolar akşam ye, 5 dolar öğle yeme, 5 dolar kahvaltı, 20 dolar istiyor yani. Bizimki 10 dolara bütün günü kapatıyor. Demek istediğim zaten adamların parası yok. Zaten uçağa binmemişler. Kurtarma uçakları vardı işte 2000 dolar, 1500 dolar. Öyle uçaklar. Türkiye'nin kurtarma uçağı olmadı Nepal'de. Zaten Nepal'de Türk konsolosluğu da yok gibi bir şey herhalde. Ben baktım haritada falan hiç şey yazmıyor. 2-3 numara var ama aradım, açmadılar. Belki de vardır, ben bulamadım. Bakacağım, yine onun bilgisini veririm. Diyeceğim, milletin parası yok. Millete işte ücretsiz falan dediler. Millet bir oh çekti. Şimdi de para istemeye başladılar. Nasıl olacak? Ben birkaç turistle de yolda konuştum, dedim hani bilgin var mı? Adam dedi ki ödemeyeceğim ki dedi. Hayatım boyunca kalırım Nepal'de dedik bir kişi. Bir kişi dedi, bir sürü insan var, hiç kimse ödemez dedi. En sonunda bedava yaparlar, çıkarız dedi yani. Ben dedim gidip bir soracağım nasıl olacak diye. Gidiyoruz işte ya, ben de hiç bilmiyorum. Şu an gidiyoruz. Öğreneceğiz hep birlikte. Hadi gidelim. Bak mesela karantina açıldı dedim, adam açmamış. Korona sebebiyle, karantina sebebiyle açmıyoruz, kapalıyız yazmış bir süreliğine. 3 aydır burası böyle yani. Çoğu dükkanda öyle. Sadece o turistlerin yoğun olduğu bölge dışın haricinde her yer kapalı. 3-5 market falan açık, gerisi kapalı yani böyle. Bu arada Nepal ile alakalı farklı birkaç şey daha söyleyeyim. Biz bayağı deli olduk yani. Küfür ede bitiremedik. Olay şu: burada daha korona başlamamıştı. Biz dağdayken falan korona yoktu. Hatta siz şey dediniz, videoları çok geç atıyorsun, korona daha yeni başlamış gibi gözüküyor falan, ama öyle başlamadı yani. Şu an bile mesela bak, bugün ayın 16'sı.
Haziran. Şu an korona sayısı 6000 ve her gün 400 artıyor. Onun ivmesini böyle hesaplayınca koronanın geçmişi burada bir ay yok yani, korona başlangıcı. Hep bir 6 rakamı vardı böyle. Katmandu'da 6 korona var falan. O böyle 4'ü iyileşti falan. Birinden sonra bir başladı. Herhalde test yapmadılar. Sonradan çıktı. Neyse o dönem bunlar karantinaya aldı abi bütün ülkeyi. İşte kapatıldı falan biz dağdayken. Millet, turist falan da vardı. Bir anda her yeri kapattılar. Kimse para kazanamadı. Millet de şey diyordu. Tamam bir ay olur. Sonra ikinci ay biter. Turist devam eder falan. 2 oldu, 3 oldu. Millet de artık bezdi. Bu ülke 2 ay şeyde kaldı, karantinada, boş yere. Ortada bir şey yokken. Sonra millet bezdi. Bunlar çıktı, dedi ki bir daha karantina olacak. İyice uzayacak. İyice uzadı. 3 ay oldu. Sonra dediler ki karantinayı atıyoruz. Niye? Milletin vergi ödemesi gerekiyor. Şey demişlerdi. Karantinada insanların vergi ödemesi gerekmiyor. Bir de kiraları falan yarıya düşürdük. Bilmem ne, öyle şeyler. Devlete ait şeylerde. Güzel bir şey. Sonra baktılar para da kazanamıyorlar. Dediler ki işte karantinayı biz açıyoruz. Tam korona zamanı. Günlük böyle 200 falan gelmeye başlamışken. Bu hafta işte. Bundan önce yani böyle step'ti burada, işte adım adımdı. Biz dediler açıyoruz. Sebepleri şey yani bizim düşüncemiz. Vergi almak. Hiçbir durum değişmedi. Millet yine açmadı dükkan. Turist yok. Millet para kazanamıyor. Kimse işe gitmiyor. Tek olay, hiçbir şey değişmedi. Sadece devlet vergi almaya başladı. Şeyi de açtık dediler. Millet arabaya, motora falan binebiliyor yani. Böyle taksi falan yok ama yine virüs daha hızlı yayılabiliyor böyle gidince. Bilmiyorum nasıl yürüyor bu işler ama geçen mesela bir haber gördüm. Bayağı Nepal'in kendi sitesinde. Amerika bize 5.5 milyon dolar yardım yaptı diye. Kendi sitelerinde yayınlamışlar yani. Bakıyoruz şehirde hiçbir şey yok. Ne bir yardım ne bir şey. Hiçbir şey gözükmüyor. Halka soruyoruz falan, birkaç Nepalli arkadaş var. Diyorum hani bu para nereye gitmişti sence, ne yaptılar, bir bilgin var mı? Yok. Katmandu'da protesto başladı, bu parayı ne yaptınız diye. Bayağı bildiğin 300-500 kişi böyle meşale yakıp polislere saldırdılar. Bu para nerede diye, yine ses soluk yok. Böyle bir ülke yani Nepal. Nasıl gidecek, nasıl olacak bilmiyoruz, devam ediyoruz. Böyle yolu kesmişler abi burada. Ne yapıyorlar bilmiyorum, millet geçiyor öyle. Polisler orada oturuyor. Karakol herhalde burası. I think it's police office here. Böyle garip kalabalıklar var. Biz de anlamıyoruz. Şu an merkezdeyiz yani, şehir içine girdik. Konsolosluğa doğru yürüyoruz. Son 300 metre falan buradan devam. Burayı belki hatırlıyorsunuzdur. Himalayalara, dağlara çıkarken izin aldığımız yerle aynı yer. Immigration Office ve Entry Permit Counter. Giriyoruz içeri. Böyle bir yer yapmışlar. Şimdi soracağız birilerine de, nasıl soracağız bakalım. Wow. Hi. You want to extend visa? Tourist visa is not working. Not working? So what we gonna do? Request for online visa. Actually, I have a question. Do we need to pay penalty for? You have to pay for your stay. Including lockdown days, right? Yeah, you have to pay for your staying visa, but not only fine is excluded. So we stay in here around 3 months. Do you think how much we have to pay? How we gonna learn? You don't know. So who gonna know? So yeah. So what we have to do now? So you look, if the where is the office? Like on the back. You go out to the left and then it's like a small office. Okay. Same way with permit. Okay. Thank you. Okay, let's go to the office. Böyle abi. So here, right? They say here. Where is the immigration office? This way? Here. Okay, thank you. Wow. Buradan uzatılıyormuş abi. Gidiyoruz şöyle. Nasıl bir yol la bura? 밀렛 burada bekliyor. 플라이 안 하고 그냥 진짜 그게 사실인지 확인하러 나왔어요. 사실이에요, 사실. 진짜요? We need to pay in rock. Also free. Hong Kong is also China. One of our friends said it's free. It's free. Free? Yeah, Hong Kong free and China free. Only Chinese passport. Why? Can I ask why? Why? Nepal is colony of China. During this earthquake, before in Nepal,
At that time, no any tourist in Nepal. To attract the tourist, the Nepal government managed that system. You mean Chinese government managed this No, system? Nepal government for Chinese to attract the Chinese tourist in Nepal. So that's why. Yeah, that's It's about relationship. I said to you, baby. What about India? India people have to pay visa or not? no need visa for Indian people. India also don't need. Yeah. Only India and China. And what else? We want to Which know how country is about free? other countries. Which country is for free? No free for other country. Only China and India. Yeah, Other countries, other countries they must have to pay. Except $3 per person. except China and Including India. the lockdown, right? Yeah, Including the lockdown. yeah. We need to pay in lockdown also, Yeah, yeah. right? $3 per day. $3 per day. Yeah. How much is it? Fine. How much No, money we need to already pay stayed for 3 months in Nepal. No, you can go inside and you can ask over there. You don't know about that. It's tourist. Thank you. So they are out of work. So is there any number can I call for emergency or something? Only this number. But now is working time, right? I checked the website. There is time. Like now they have to work. But you said to me call back 1 hour later. But he has to be in office. Do you know it? Okay, I will call back 1 hour later. Okay. Olaya bak. Türk konsolosu Nepal aradım. Ofiste değil 1 saat sonra ara diyor. Nepalli bir kız. İlginç. This is another bullshit. He said we are not in office, but it's just someone, you know, it's not Turkish. Ruslar da ödemedi. Bu arada Çinli abla soruyor şu an. 자동으로 락다운 기간 동안 비자 다 연장을 해주고 그리고 락다운이 끝나고 Abi şimdi olayı anlatıyorum. Demin Türk konsolosunu aradım Katmandu'daki. Kadının biri açtı. Selam melam dedi. İngilizce konuşuyor. Dedim Türkçe konuşabileceğim biri var mı dedim. Yok şu an ofiste yok dedi. Dedim açık değil mi şu an, çalışmıyorsunuz mu? Ofiste değil şu an dedi. Dedim çalışma saati ne zaman dedim. Ofiste değil şu an dedi. Israrla ofiste değil şu an deyip duruyor. Ben dedim ama dedim şu an çalışma saati ve ofiste olması gerekiyor dedim. Da artık hiçbir şey demiyorum yani. Bir daha 1 saat sonra ara dedi. Arayayım konuşayım, ondan sonra size bir yine çekerim bilgi. Konuşmamı da çekerim. Sorum şu olacaktı onlara. Şimdi belki derseniz onlar ne bilsin falan diye de. Kore konsolosu biliyor. Arayınca hani onlar da Nepal konsolosunu arıyor, öğreniyor falan. Böyle şeyler oluyor yani. Bilebilirler. O mevzuyu kenara bırakalım, şeye geçelim. Konsolosluğu ayrı bir fiyasko. Nepal konsolosu. Çinlilerden ve Hindistanlılardan para almıyorlar. Çin ve Hindistan harici bütün ülkelerden para alıyorlar. Kızın biri mesela Koreli, onu da çektim. He, onunla konuşan bir Koreli kız gördük. O da burada 5 aydan fazla durmuş. Bir 5 aydan fazla kalınca daha fazla ödüyorsun. O şey oluyor. $8 günlük oluyor. Şimdi mesela 5 aya kadar vizen var diyelim, mesela 2 aylık vizen var. 2 ayında oldu. 1 ay öyle fazladan kaldın, uzatmadın. Diyor ki günlüğü $5'dan kapatacaksın 5 aya kadar. 5 aydan sonra $8 oluyor. Artıyor yani. Olay öyle olunca kız patladı. Bizimkini sorduk. Bizimki daha 5 ay olmadığı için $3 üzerinden geçecek. Karantinadan dolayı da $5 almayacaklar bizden. $3 vereceğiz yani. Başka kaçarı yok. Hey on falan vermeyelim diyor da. Vermeyip ne yapacağım abi? Ömür boyu Nepal'de mi kalacağım ben? Bir yolunu bulacağız, vereceğiz. Durum böyle. Hintliler, Çinliler dolu. Gelen turistler, birkaç tane Rus gördüm mesela. Adam küfür etti çıktı. Vermiyoruz diyorlar. Burada kalacağız diyorlar. Bir yolunu bulur çıkarız falan diyorlar. Vermiyorlar yani. Bakalım biz nasıl yapacağız. Konsolosluk konusuna da geleceğim. Devam edeceğiz. Yeah, hi again. I got my number right now. And I'm gonna give to you Oğuzhan Tıraş. Oğuzhan Tıraş, but I can spell it O-G-U-Z U-Z H-A-N-T-I-R-A-S. So number is 980-0129. Yeah. So when he gonna call me? Around. So I mean, how many hours later? Because I will check my phone around that time. Maybe 1 hour, maybe 2 hours. 아니 거지 같아. 얘네들한테 거지처럼 부신 거는 이런 나라한테. Please tell him 뭘 하는 게 없어. it's important. Okay. Okay. See you here. Thank you. Hello. Hello, Mr. Priyasi. Yeah.
Yes, this is from consulate Kathmandu. Yeah. You had a call to us. Yes, please. What is the problem? But I said, is there any people who can speak Turkish? Pardon? I asked to lady, is there any people who can speak Turkish? Nobody else is here. Only Nepal. English. So it's not Turkish embassy. This is Turkish consulate. Yeah. Even our consul also don't know the Turkish language. Yes. I see. Only There is no one from Turkey, right? Yes, of course. Okay, I see. Not Turkish person here. I see. I have a question about flight. Do you have any information when there is Turkish flight or something? Because we didn't find. Whether Turkish what? Flight. Flight. Yeah. Maybe we are trying. Maybe we are trying for 17th and 22nd. 17? 17th and 22nd. We are not getting confirmation from authority places, official authority. Mm-hmm. So if we can get after getting the confirmation, then I let you know from where you can get the ticket. I see. So I have one more question. I have Korean girlfriend, and do you think my Korean girlfriend also can get this flight? No. Only for Turkish people? Only Turkish. So it's like a rescue flight. It's not a rescue flight. Maybe this is charter flight. They will flow to Kathmandu to Istanbul to Chicago, wherever. US. If this is the Turkish flight, so we can arrange for Turkish people for up to Kathmandu to Istanbul. I see. Maybe not confirm yet. Yeah. Maybe 17th or maybe 22nd. You may go. Okay, then I let you know. I see. So it's June, right? June 17 or 22? Yes, June. of course. Okay. Of course. Okay. So if there is no, you will get the information after confirmation comes. so you're gonna call me, right? If there's Yes, flight. of course. Thanks so much. Okay. Thanks so much. Okay. If the 17th and 22nd, this is a charter flight. If it will work, then I let you know. Okay. Thanks so much. Okay. Have a nice day. Okay, Bye bye. Okay, bye. Stay safe. Okay. See Stay safe. you too. Bye. Thank you. Sure. Güzeldi. Benden mi kontrol etti? Ne oldu lan? Bir şeyler oldu. İşin garip yanı, Nepal'de Türk konsolosluğu yokmuş, onu anladık. Var. Türk konsolosluğu burası dedi ama Türk yok dedi. Kadın Nepalli, fakat yine destek çıkıyorlar. Yani yardımcı olmaya çalışıyor. Biz seni arayacağız falan dedi. Fakat Koreli binemiyor eğer beni ararsa. Eğer orada uçuş olursa. Durum bu. Yani anlayacağınız, öyle bir durumda Nepal'de tıkılıp kalırsanız size yardımcı olacak bir Türkçe konuşabileceğim biri yok. Yani İngilizce bilmiyorsan sıçtın. Durum böyle abi. 3 aylık parayı falan konuştuk zaten. O patladı. Bakalım nasıl gidecek, nasıl ilerleyecek. Hadi görüşürüz. Bu arada videoyu kapatayım ben. Uzatmanın anlamı yok. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bezdum, yoruldum, bittim yani. Görüşmek üzere. Ben Oğuzhan Tıraş. Eğer gezi videolarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.